Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda kağıt iple hazırladığım harika bir çantanın tarifini sizlerle paylaşacağım. Çantayı çapraz askılı çanta olarak hazırladım. Çantayı daha büyük ebatlarda kol çantası olarak da hazırlayabilirsiniz. Video içerisinde nasıl büyütüp küçültmeniz gerektiği ile ilgili paylaşıyorum. Çantamızın eni 30 santim, boyu 22 santim ve çantanın derinlikte 9 santim. Harika bir çanta oldu. Kulpun büyüklüğü burada 30 santim. Ben bir de çıkartılabilir askı yaptım. Burada askı çıkarttığınız zaman el çantası olarak da kullanabilirsiniz. Bu şekilde saç örgüsü askı yaptım. Ben burada 115 santim uzunluğunda yaptım. İstediğiniz boyda yapabilirsiniz. Buradaki ucuna taktığım halkanın da ölçüsünü vermek istiyorum. Bakın şöyle göstermek istiyorum. Buradan dıştan dışa çapını ölçtüğüm zaman 2 santim çapında 2 tane bu şekilde halkaya ihtiyacımız var. Ve bir de 200 gram da kağıt ip kullandım. Bir de içini göstermek istiyorum. Çantanın içine ben astar yaptım. İsterseniz astar yapmaya da bilirsiniz. Burada astar olarak dak keten kumaş kullandım. Bu kumaşın biraz daha kalın, tok bir yapısı var. Bakın şöyle. Daha önceki çanta videolarımın içerisinde astar yapımını paylaşmıştım. Bu videonun açıklama kısmına astar yapımının linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Çantayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Tarifimize geçmeden önce sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantaları Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Şimdi çantanın yapımına geçelim. Çantamızı örmek için gerekli malzemelerimiz kağıt ip kullanacağız. Hasır rengi kağıt ip ve çantayı örmek için tığ numaramız 3,5 milimetrelik bir tığ kullanacağım. Çantamızın parçasıyla örmeye başlayacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Diğer tarafı da birlikte hazırlayacağız. Burada ilk önce sizlere önden modeli göstermek istiyorum. Aynı zamanda ölçü olarak da paylaşacağım. Ben burada çapraz askılı daha küçük boyda çalışıyorum. Aynı modeli daha büyük kol çantası olarak da örebilirsiniz. Burada modelimiz 5 ve katlar üzerinde oluşmakta. Yani her bir modelimiz için 5 tane zincir çekmeniz gerekiyor. Artı 5 zincir ilave edip büyütüp veya daha küçük yapmak isterseniz beşer beşer zincir sayınızı azaltmanız gerekiyor. Ben burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane model için 35 tane zincir çektim. 8 tane yelpaze modeli için burada 40 zincir. Yani her büyütürken artı 5 zincir ilave ederek ilerlemeniz gerekiyor. Küçültürken de beşer beşer azaltıp o şekilde çantanızı istediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Ben burada 7 tane yelpaze için 35 zincirle başladım ve toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 sıra ördüm. Ve bu şekilde şimdi sizlere ölçülü olarak da vermek istiyorum. Çantamızın bakın bu şekilde ölçtüğüm zaman eni 22 santim. En son burada 11 sıra ördükten sonra çevresine 3 bir kenarına sık iğne gittim. Eni 22 santim. Şimdi boy ölçüsünü de vermek istiyorum. Burası da bakın boy ölçüsü de 21 santim bu şekilde. Şimdi burada ipimizi alalım ve başlangıcımızı yapalım. Şimdi ben burada ipimi aldım. 7 tane model için her bir modelimiz 5 zincirden oluştuğu için toplamda 35 tane zincir çekeceğim. Burada her bir model için beşer beşer zincir sayınızı arttırıp beşer beşer zincir sayınızı azaltabilirsiniz. İlk önce ipimi alttan kilit yaptım. Bunu zincirden saymıyorum. Şimdi 7 tane model için 35 tane zincir çekeceğim. Bakın zincirleri şu şekilde çekiyorum. 1 2 3 bu şekilde toplamda 35 tane zincirimizi çekip gelelim. 35 tane zincirimi çektim. Şimdi ipimi doladım. Bakın. Şimdi burada zincirimizin ön yüzü burası. Bir de arka yüzünü çevirdim. Arka yüzünde
tek duran ilmekler var. Buradaki ilmeklerin içine batacağım. Şimdi ipimi doladım. Sondan sayıyorum. Bakın şöyle önden göstermek istiyorum ilk önce. 1, 2, 3, 4 tane zincir atladım ve 5. zincirin içine batacağım. 5. zincirin arkasındaki duran ilmeğe bu şekilde battım. İlmek çıkarttım. Bakın ilmeği biraz uzatıyorum. Tığda 3 ilmek var. Önce ikisini bir çıkarttım. Daha sonra 2 ilmeği çıkarttım. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Şimdi aynı 5. zincirin içine battım. Tekrar ilmek çıkarttım ve bir tane daha ikili trabzan yaptım. Bakın 2 tane oldu. Şimdi buraya ikili trabzan yapacağım. 4 tane toplamda burada ikili trabzan olacak. Kenardaki zincirle 5 tane olmuş olacak. Şimdi üçüncüyü yapıyorum. Tekrar bir ikili trabzan, aynı noktaya battım ve dördüncü ikili trabzan. Kenardaki zincirle birlikte 5 tane ikili trabzan olmuş oldu. Şimdi ipimi doladım. Şimdi burada zincirlerimi sayıyorum. Hep arkadaki zincirlerin arka yüzündeki tek ilmeklere batacağım. Yanındaki zincirden itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir atladım ve 5. zincirin içine battım. İlmek çıkarttım ve ilk önce buraya birinci ikili trabzan yaptım. İsterseniz burada zincirlerin ön yüzüne de batabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Tekrar aynı zincirin içine ikinci ikili trabzan, tekrar aynı noktaya battım. 3, 4 ve son bir kere daha batacağım ve 5. Bakın aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yaptım. Arada 4 tane zincir boşluğumuz kaldı. Şimdi tekrar devam ediyorum. İpimi doladım. Arada zincir çekmiyoruz. Yanından itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 zincir atladım ve 5. zincirin içine battım. Buraya birinci ikili trabzan. Aynı noktaya tekrar battım. 2, 3, 4 ve 5. 5 tane ikili trabzan oldu. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğiz. Tekrar yanına itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tane zincir atlayıp 5. zincire tekrar 5 tane ikili trabzan. Arada 4 zincir, 5. zincire 5 tane ikili trabzan şekilde modelimizi oluşturalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Son zincirin içine de 7. Yelpazemi oluşturmuş oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Kenarda burada 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Tığın üzerine ipimi doladım. Şimdi yelpazenin bakın son trabzanı burası. Bunun dibine batmayacağım. Bir yanındaki yani ikinci trabzanın tepesine buraya battım. İlk önce buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Aynı noktaya ikinci ikili trabzan yaptım. Bakın kenardaki zincirle 3 tane trabzanım olmuş oldu. Yani burada yarısıyla başlıyorum kenarda ikinci sıra için. Şimdi ipimi doladım. Arada hiç zincirimiz olmayacak. Bakın ilk yelpazeyi bırakıyorum. İkinci modelin bakın ikinci yelpazenin ilk birinci trabzanına batıyorum. İkinci modelin birinci trabzanına bu noktaya tekrar yelpaze modelini oluşturacağım. Bir, aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağım. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi devam ediyorum bu şekilde. Tekrar ipimi doladım. Hiç arada zincirimiz olmayacak. Şimdi bir sonraki modele geçiyorum. Bakın bir sonraki modelin ilk trabzanına bu noktaya tekrar modelimi oluşturacağım. 1,
2 3 4 ve 5. Bakın bu şekilde sıranın sonuna kadar geleceğim. Daha sonra bir sonraki yelpazenin ilk trabzanının tepesine tekrar 5 tane ikili trabzan. Tekrar modelimizi oluşturalım. En son bu noktaya son yelpazemi oluşturduktan sonra kenardaki tekrar başta yaptığım gibi yarısını yapacağız. Bu noktayı tekrar paylaşacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Son buradaki yelpazemi de oluşturdum. Birinci trabzanın tepesine buradaki yelpaze oluşturduktan sonra bakın ilk yarısıyla başladım. Tam olarak yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane tam yaptım. Şimdi bir tane de sıranın sonunda başta yaptığımız gibi yarısını oluşturacağım. Burada ipimi doladım. Bizim alttaki duran ilk yaptığımız yelpazenin bakın kenardaki zincire dokunmuyorum. Bir sonraki zincirden sonraki ilk trabzanın tepesindeki buraya yelpazenin yarısını oluşturacağım. Bir tanesini yaptım. Tekrar aynı noktaya ikinci ikili trabzan yaptım. Bakın zincire batmadım. Zincirden sonraki ilk trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi burada bir kenar oluşturacağım. Kenar oluşturmak için ipimi doladım. Şimdi kenardaki zincirin bakın tam tepesindeki zincirin içine batıp buraya bir tane ikili trabzan yaptım ve bu şekilde kenar oluşturmuş oldum. İkinci sıramızı da tamamladık. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Şimdi hep buradaki yaptığımız iki sıranın hep aynı tekrarını oluşturacağız. Şimdi ilk sıranın aynısını yapacağım. Burada kenarda 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Bakın burada bizim parçanın düz tarafı ilk yaptığımız sıranın yelpazenin düz tarafı, çantanın da düz tarafı olacak. Bakın şöyle göstermek istiyorum yaptığım parçada. İlk sırada biz bakın düz tarafından ördüğüm benim yelpazenin ilk sırasını baz alıyorum ve burayı ben parçanın düz tarafını yaptım. Aynı şekilde şimdi ikinci sıra ters taraf oluyor. Üçüncü sıra tekrar bizim aynı başta yaptığımız gibi düzden örmeye başlayacağız. Şimdi 3 zincirden sonra hemen yelpazelerimi yapmaya başlıyorum. İpimi doladım. 3 tane burada trabzanımız var. Buraya batmıyorum. Bir sonraki tam yaptığım yelpazenin ilk birinci trabzanın tepesine buraya modelimi oluşturacağım. Birinci trabzan, 1 2 3 4 ve 5. Bakın 3. sıranın ilk yelpazesini oluşturmuş oldum. 5 tane trabzan. Devam ediyorum bu şekilde modelimi yapmaya. Şimdi dibinde battığımız ilk trabzana batmıştık. Yelpazemizi oluşturduk. Şimdi bir sonraki yelpazenin birinci trabzanına tekrar 5 tane buraya ikili trabzanımı oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın ikinci yelpazeyi de oluşturdum. Hep bu şekilde ilerleyeceğiz. Şimdi dibine battım. Bakın yelpazenin birinci trabzanına yelpaze oluşturduk. Şimdi bir sonraki yelpazenin birinci trabzanına tekrar 5 tane ikili trabzan. Hiç arada zincirimiz olmayacak. Bu şekilde bir sonraki yelpazemizi bakın birinci trabzanın tepesine tekrar 5 tane ikili trabzan. En son kenar noktasına buraya kadar gelelim. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6. yelpazemi yaptım. Burada ipimi doladım. Aynı modelimi devam ettiriyorum. Şimdi 3 tane trabzanın ilk birincisinin tepesine buraya son 7. yelpazemi buraya oluşturuyorum. 1 2 3 4
ve 5. 5 tane burada trabzan yaptım. Şimdi kenar oluşturacağım. İpimi doladım. Bizim alt sırada bakın kenarda 3 tane zincirimiz var. Şimdi 3. zincirin içine battım ve buraya kenar oluşturmak için bir tane ikili trabzan yaptım. Bakın bu şekilde 3. sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi 4. sıraya geçiyorum. 4. sırada buradaki yaptığımız bizim 2. sıranın aynı tekrarını yapacağız. Onu yapmak için 3 tane zincir çekeceğim. 1, 2 ve 3. Örgümün diğer tarafını çevirdim. Şimdi ipimi doladım. Bakın kenar yapmak için yaptığımız trabzana batmıyorum. Dibine batmıyorum. Şimdi 5 tane burada yelpaze modelini oluşturduk. Birinci trabzanın tepesine batacağım. Yani zincirin dibindeki noktaya batmıyorum. Bir yanındaki birinci trabzanın tepesine buraya batıp 2 tane ikili trabzan yapacağım. Bir ve aynı noktaya ikinci trabzanımı yaptım. Zincirle birlikte 3 tane olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde ipimi doladım. Şimdi modelimi oluşturmak için bakın bir sonraki ikinci yelpazenin bakın birinci trabzanla burayı yelpazemi oluşturacağım. 1 2 3 4 ve 5. Bakın modelimi oluşturdum. Bu sıramızda hep bu şekilde ilerleyecek. Bir sonraki yelpazenin birinci trabzanına 5 tane ikili trabzan. Daha sonra bir sonraki yelpazenin birinci trabzanına 5 tane ikili trabzan şekilde devam edelim. Sıranın sonuna kadar gelelim. Tekrar burada bir yarım yelpaze oluşturacağız. Bu noktayı da tekrar paylaşacağım. Sıramın sonuna doğru geliyorum. Bakın ilk biz yarım yelpaze ile başladık. Yanına itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane tam yelpaze modelimizi oluşturduk. Şimdi bir sonra da bakın tekrar başta yaptığım gibi yarım yelpaze modeliyle bitireceğim. Şimdi son yelpazenin birinci trabzanla 5 tane ikili trabzan yaptım ve son burada yelpazemi oluşturdum. Şimdi aynı yelpazenin 5. trabzanın tepesine batıp buraya 2 tane ikili trabzan yapacağım. 5. trabzanın tepesine 2 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi 3. trabzanı yapacağım. Yani aynı zamanda kenar oluşturacağım. Biz altta bakın bir üst sıra için 3 tane zincir çekmiştik. 1, 2 ve 3. 3. zincirin içine batıp buraya da 3. trabzanı yaptım. Bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. Bizim hep iki sıranın aynı hep tekrarını oluşturuyoruz. Şimdi bir sonraki sıra için aynı altta yaptığımız gibi tam olarak yaptığımız 7 tane yelpaze modelinin aynısını oluşturacağız. Hep dediğim gibi iki sıranın aynı tekrarını oluşturuyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sıra olacak şekilde parçamızı büyütüp gelelim. Sıramı ben burada tamamladım. Tam 11 sıra model yaptım. Şimdi burada hiç ipimizi kopartmadan aşağı doğru bir kenarı, taban kısmı ve diğer yan tarafına, bir tarafına burada sık iğne gideceğim. Bir tane zincir çektim. Hemen kenar yaptığımız trabzanın içine batıp buraya birinci sık iğne, tekrar aynı noktaya battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen trabzanın altında bakın bir tane boşluk var buraya. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi bir altındaki trabzan boşluğuna buraya iki tane sık iğne yaptım. Tam buradaki bizim kenarda bir tane de boşluk var. Buraya da üçüncü sık iğnemi yaptım. Şimdi tekrar bir altında trabzanın içine önce buraya iki tane sık iğne. Bakın hemen altında bir tane nokta var. Buraya batacağım. Üçüncü sık iğnemi de buraya yapıyorum. Tekrar trabzanın içine iki tane yaptım. Şimdi hemen bir altında bakın trabzanın üstünde bir tane bu nokta var. Buraya da üçüncü sık iğnemi yaptım. Bu şekilde
sık iğnelerimizi yapalım. Tam buradaki bizim son yelpaze modelini bu noktaya kadar gelelim. Köşeye doğru geliyorum. Burada tabana doğru döneceğimiz için, buranın rahat dönebilmesi için son, bakın köşeden bir önceki trabzanın içerisine normalde 3 tane batıyorduk. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım. En son trabzanın içine 1, 2, 3 ve dördüncü sık iğnemi yaptım. Buradaki yelpazenin tepesindeki buraya boşluğa bir tane. Şimdi bizim aradaki, bakın başlama zincirimize geldik. Burada arada bizim 4 tane zincir var. 4 tane zincirin içine 4 tane sık iğne yapacağım. 1, 2, 3 ve 4. Bakın şimdi yelpazenin tepesindeki boşluğa buraya bir tane. Tekrar arada 4 tane zincir var. 4 tane zincir olduğu için 4 tane buraya sık iğne yapacağım. 2, 3 ve 4. Tekrar yelpazenin tepesindeki noktaya buraya da bir tane. Bakın bu şekilde elimle asılıp düzeltiyorum. Şimdi bu şekilde zincirin içine 4 tane, yelpazenin tepesindeki noktaya bir tane şekilde köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. En son yelpazenin tepesine bir tane yaptım. Şimdi bakın kenardaki trabzanın içerisine, aynı biz burada rahat dönebilmek için ilk buradaki trabzana 4 tane sık iğne yaptım. Yine aynısını yapacağım. Buradaki trabzanın içerisine 1, 2, 3 ve 4. Hemen bir üstünde bir tane de bu noktaya yaptım. Şimdi devam ediyorum. Bir sonraki trabzanın içerisine aynı diğer tarafta yaptığımız gibi aynısını yapacağım. Trabzanın içerisine 1, 2 tane sık iğne ve bir tane de, bakın hemen üstündeki bir nokta var. Buraya da bir tane. Tekrar 1, 2 ve şimdi hemen üzerinde bir tane boşluk var. Buraya da bir tane şekilde tam, bakın kenarın tam bu noktaya kadar sık iğnelerimizi yapalım. Son üstteki trabzana geldim. Buraya 1, 2 tane sık iğne yaptım. Bakın üçüncüsünü de buradaki 3. zincirin içine batıp buraya 3. sık iğnemi yapmış oldum ve bu şekilde parçanın 3 kenarına çevresine sık iğne gittik. Az kısmını daha sonra yan parçamızı birleştikten sonra en son az kısmına sık iğne gideceğiz. Bu şekilde parçamı tamamladım. Şimdi bir tane zincir çekip ipimi burada keseceğim ve bu noktada ipimi koparttım ve ipimi burada çıkarttım. Şimdi bu yaptığım parçaları ikisini de ters tarafına çevirip üzerine buharlı ütü yapacağım. Ardından yan parçayı paylaşacağım. Şimdi sırada çantamıza derinlik katmak için yan parça öreceğiz. Burada ipimi aldım. İlk kilit yaptım. Onu zincirden saymıyorum. Ben burada 15 tane sık iğne ile başlayacağım. O yüzden 16 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 zincirimi çekip geliyorum. 16 tane zincir çektim. Şimdi zincirin ön yüzü burası. Arka yüzünü çevirdim. Arka yüzünde bakın tek duran ilmekler var. Bunlara batacağım. 15. zincirin içine batıp ilmek çıkarttım ve birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bir yanındaki zincirin içine battım ve ikinci sık iğnemi yaptım. Bu şekilde her bir zincir boşluğuna birer defa batıp sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramın sonuna geldim ve 15 tane burada sık iğnem oldu. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Düzgün bir kenar oluşturmak için bakın ilmeğimi birazcık uzatıyorum. Bakın bu kadar yeterli. Şimdi örgümün diğer tarafını çevirdim. Hemen bu uzattığım ilmeğin dibindeki ilk boşluğa batıp buraya ilk sık iğnemi yaptım. Şimdi bir yanındaki
boşluğa geçtim ve buraya ikinci sık iğnemi yaptım. Her bir sık iğne içerisine birer tane batıp sık iğnelerimizi yapalım ve tekrar kenar noktasına kadar gelelim. Kenardaki son boşluğa da 15. sık iğnemi yapmış oldum. Şimdi bir üst sıraya çıkacağım. Tekrar hafif ilmeğimi uzattım. Örgümün diğer tarafını çevirdim. İlk önce uzattığım ilmeğin dibindeki boşluğa battım ve buraya ilk sık iğnemi oluşturdum. Bir yanındaki tekrar sık iğnenin içlerine birer tane batıp bu şekilde tekrar sık iğnemizi yapacağız. Üçüncü sıranın sonuna geldiğimiz zaman bakın son kenardaki duran noktaya da 15. sık iğnemizi yapacağız. Tekrar bir üst sıra için hafif ilmeğimizi uzatıp örgümüzün diğer tarafını çevirip hemen uzattığımız ilmeğin dibindeki boşluktan itibaren bu şekilde ileri geri sık iğnelerimizi yapacağız ve burada başlayıp aşağıya kadar yani çantamızın bir kenarını kapsayacak şekilde sık iğne yapacağız. Bu şekilde parçanın bir kenarını denk gelecek şekilde parçamızı büyütelim. Bu şekilde en son birleştirmesini paylaşacağım. Bakın ben burada parçamı büyüttüm. Şimdi şu şekilde göstermek istiyorum. Parçamızın bir kenarını kapsayacak şekilde sık iğne ördüm. Burada belli bir sıra sayısı vermeyeceğim. Çünkü herkesin eline göre farklılık gösterebilir. Sadece bu üç kenarı kapsayacak şekilde sık iğne sıra sayımızın olması yeterli. Bakın bu şekilde parçamı büyüttüm. Şimdi sizlere aynı zamanda ölçü de vermek istiyorum. Parçamızın bakın burada derinlik 9 santim ve uzunluk bakın tam uzunluk 60 santim. Bu şekilde şimdi parçamızı birleştirmesini yapacağız. Birleştirme yapmak için burada ördüğüm yan parçayı aldım. Ben burada yan parçayı ördüğüm yeri en son ipimi kopartmadım. Bu şekilde bırakacağım. Başladığımız yerden itibaren buradan birleştirmesini yapacağım. Birleştirme yaptıktan sonra bir kenarını kapsayacak şekilde birleştireceğiz. Burada en son sıra sayım fazla gelirse kolay bir şekilde bu noktada sökeceğim. Eksik gelirse de bu noktadan örmeye devam edeceğim. O yüzden bitirdiğim noktada ipimi kopartmıyorum. Bu şekilde bırakıyorum. Başka bir ip alacağım. Birleştirmeyi başka bir iple birleştireceğim. Şimdi bu şekilde parçanın bir tanesini aldım. Düz tarafı bize bakacak şekilde koydum. Yan parçayı da aynı şekilde. Burada ters veya düz fark etmiyor. Yan parçada istediğiniz tarafı ters veya düz tarafı yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde aldım. Ben burada kolay rahat birleştirebilmek için ara ara işaretleyici takacağım. Bakın burada taban kısmına doğru dönüyorum. Tam burada taban kısmını kapsayacak şekilde buradan itibaren tekrar ara ara işaretleyici takacağım. Yani düzgün bir birleştirme yapmak için bu şekilde işaretleyici takarsanız düzgün bir birleştirme olur. Bu şekilde devam edeceğim. Başlangıcımı yapacağım. Burada ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğim. Dediğim gibi isterseniz dikerek de birleştirme yapabilirsiniz. Şimdi ipimi alacağım. İpimi burada kilit yaptım. Şimdi ilk önce bakın işaretleyiciyi çıkartacağım. Burada ilk önce parçanın bakın birinci sık iğnenin içine tığımı bu şekilde battım. Bakın sık iğnenin iki kanadını birlikte aldım. Buradaki ipi de kilit yaptığım ipi de parçanın altına koydum. Şimdi ilk önce hemen bakın şuradaki bizim sık iğnenin birinci boşluğuna buraya batacağım. Her sık iğne sırasının kenarında bakın şöyle göstermek istiyorum. Bu noktalarda her sıranın sık iğnenin kenarında boşluklar var.
buradaki boşluklara batıp burada ilmek kaydırmamızı yapacağız. Hemen ilk buradaki sık iğnenin kenarındaki boşluğa bu şekilde battım. Şimdi buradaki kilit yaptığım ilmeği de bakın altta bu ilmeği aldım. Şimdi ikisinin arasından bu ilmeği çıkarttım. Şimdi hemen bir yanındaki sık iğnenin içine battım ve yan parçanın da bir yanındaki kenarındaki boşluğa batıp bakın altta duruyor ipim. Şimdi buradan tığın üzerine bir ilmek aldım ve önce yan parçadan ve bir sonra buradaki parçadan ipimi çıkartıp ve bekleyen ilmekten kaydırdım. Şimdi bir yanındaki sık iğne ve hemen bir yanındaki boşluğa battım. Bakın ipim altta kalacak. Buradan tığın üzerine bir ilmek aldım. Önce ikisinin arasından çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar bir yanındaki boşluk ve onun karşısındaki sık iğnenin içine battım. Bakın ipim altta duruyor. Burada tığın üzerine bir ilmek aldım. İkisinin arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Burada aynı battığınız noktaya da batabilirsiniz düzgün bir birleştirme yapabilmek için. Şimdi bir yanındaki sık iğnenin içine tığımı batıp onun karşısındaki denk gelen boşluğa battım. Bakın ipim alt tarafta, buradan bir ilmek üzerine aldım. Şimdi iki parçanın arasından ipimi çıkarttım ve tığdaki ilmekten kaydırdım. Tekrar bir yanındaki ilmek. Şimdi tam onun karşısındaki denk gelen boşluğa batacağım düzgün bir birleştirme olması için. Burada battığım noktaya aynı yere batabilirim. Bakın tekrar bir önceki battığım yan parçaya battığım noktaya tekrar batıyorum düzgün bir birleştirme olması için. Bakın ipim alt tarafta duruyor. Buradan tığın üzerine bir ilmek aldım. Tekrar bunun ikisinin arasından çıkartıp tekrar ilmek kaydırma. Bu şekilde karşılıklı boşluklara batıp ilmek kaydırmamızı yapacağız. Bu şekilde devam edelim. Köşeye kadar gelelim. Köşeye geldim. Bu şekilde birleştirme yaptım. Şimdi köşede de aynı işlem uyguluyorum. Karşılıklı ilmeklere batıp ilmek kaydırma yapacağım. Bu şekilde devam edelim. Birleştirmemizi yapalım. Bakın burada kayma olmaması için bu aparatları taktım. Bu şekilde devam edeceğiz ve diğer kenar kısmına kadar birleştirmemizi tamamlayalım. Ben burada fazla örmüştüm. Fazla gelen ilmeklerimi burada sökeceğim. En son sizlere de kaç sıra burada yan parçada kaç sıra olduğunda paylaşacağım. Birleştirmemi tamamladım. Bakın şöyle göstermek istiyorum. En son yukarı kadar birleştirmeyi yaptım ve burada bir tane zincir çekip ben ipimi kopartmıştım ve bu noktada ipimi çıkarttım. Yan parçada burada birleştirme yapacağım noktaya kadar geldim ve bir tane zincir çektim ve bu yan parçanın da ipimi koparttım. Dediğim gibi eksik gelirse örmeye devam edebilirsiniz. Fazla gelirse de söküp o şekilde birleştirme yapabilirsiniz. Bu şekilde burayı tamamlamış oldum. Yan parçada sizlere aynı zamanda sıra sayısı da vermek istiyorum. Ben 60 santim uzunluğunda örmüştüm ve burada toplamda 92 sıra olacak şekilde parçamı büyüttüm. Bu şekilde parçanın bir tarafını birleştirdim. İşte diğer parçayı birleştireceğiz. Bakın bu şekilde parçamı aldım ve diğer birleştirecek olduğum parçayı çantanın burası ağız kısmı
Ve burası da taban kısmını oluşturacak yer. Düz tarafını üste koydum. Aynı diğer parçada yaptığım gibi buradan itibaren bakın, sağ taraftan itibaren burada işaretleyici veya aparatlarla birleştirme yaparken kaymaması için bu şekilde yapabilirsiniz. Düzgün bir birleştirme yapmak için şimdi bakın, tabana geçmeden önce diğer yan tarafı da aynı şekilde aparat takacağım. Özellikle ikinci parçada düzgün birleştirme yapmak için bu şekilde yaparsanız iki tarafta da eşit bir şekilde birleştirme olur. Bu şekilde. Bakın şöyle kenar kısımlarında dönme olacağı için bir tane de taban kısmına aparat takacağım. Bu şekilde aparatlarla taktım. Aynı diğer parçada yaptığım gibi sol kenardan itibaren başlangıcımı yapacağım. Tabana doğru dönüp daha sonra sağ taraftaki kenara kadar birleştirmemizi yapacağız. Aynı diğer parçada yaptığımızın aynısını yapacağız. Şimdi burada başlangıcını paylaşacağım. İpimi burada kilit yaptım. Şimdi aparatı çıkartıyorum. İlk önce bakın, buradaki kenardaki ilk baştaki sık iğnenin içine batıyorum ve yan parçanın da kenardaki ilk sık iğnenin içine bu şekilde battım. Şimdi bu ilmeği aldım ve ikisinin arasından bu ilmeği çıkarttım. Şimdi bir yanındaki bakın sık iğnenin içine battım ve onun karşısındaki denk gelen yan parçada boşluğa batıp, bakın ipim hep altta kalacak. Buradan tığın üzerine bir ip alıp ve ilmek kaydırma yaptım. Tekrar bir yanındaki sık iğne ve onun karşısındaki denk gelen noktaya battım. Tekrar buraya bir ilmek kaydırma. Bu şekilde diğer parçada yaptığımız gibi parçanın bir tarafını birleştirip gelelim. Parçamın ben birleştirmesini tamamladım. Bakın bu şekilde görünüşü. Harika bir çanta oluyor. Şimdi en son burada ben birleştirme yaptıktan sonra ipimi kopartmadım. Ağız kısmına bir sıra sık iğne gideceğiz. Ondan sonra bu kısmı tamamlayacağız. Hiç burada ipimi kopartmadan devam edeceğim. Şimdi ipimi burada aldım. Kısa iplerimi de örerken içeride bırakacağım. Burada ipimi biraz kısalttım. Şimdi burada bir tane zincir çektim. Hemen dibindeki bakın birleştirdiğimiz, burada bizim sık iğne yaptığımız yerin tepesine battım ve ilk birinci sık iğnemi yaptım. Şimdi hemen bir yanındaki noktaya battım. Tekrar buraya bir sık iğne. Şimdi yelpaze yaptığımız trabzanlara geldim. Trabzanların da tepelerine birer tane buraya batacağım. Bir sonraki yelpazenin üzerinde 5 tane burada trabzan var. Bunların tepelerine birer tane tekrar sık iğne yapacağım. Bu şekilde her bir modelde 5 tane trabzan var. 5'er tane üzerine sık iğne yapalım. Tekrar bu köşeye kadar gelelim. Köşeye buraya geldim. Şimdi tam birleştirdim. Bakın buradaki sık iğnenin içerisine bir tane ve yan parçanın da ilk sık iğnenin olduğu yere de buraya da bir tane batacağım. Kısa iplerimi de tığın üzerine alıp örerken içeride bırakacağım. Bakın bu şekilde geçişi yapmış olduk. Bir yanındaki sık iğnenin içine bir tane, birer tane sık iğnelerimizi yapalım. Sıranın sonuna kadar gelelim. Sıramı tamamladım. Şimdi başladığım noktaya geldim. Burada ipimi kopartacağım ve birleştirmesini yapacağım. İpimi burada çıkarttım. Şimdi ilk yaptığım sık iğnenin içine battım ve bu kısa ipi iç tarafa aldım.
ve son yaptığım sık iğnenin de üstteki duran tek kanadına batıp tekrar bu kısa ipi iç tarafa aldım. Şimdi bu kısa ipi çantanın iç tarafında aralardan yürütüp gizleyeceğim. Bu şekilde çantamızın bu kısmını tamamlamış olduk. Şimdi sırada çantanın sapını yapacağız. Ben bir tanesini hazırladım. Diğer tarafı da birlikte hazırlayacağız. Bakın bir tanesini bu şekilde yaptım ve iç taraftan diktim. İstediğiniz kalınlıkta yapabilirsiniz. Burada ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakın tam 30 santim uzunluğunda yaptım. Biraz daha elde tutmalık yaptım. Daha uzun da yapabilirsiniz. Buna ihtiyacımız olan bu şekilde ben bir karton kullandım. Kitap da olabilir. Sert yapıda olması yeterli. Şöyle de kartonun da ölçüsü aynı şekilde yaptığımız askıyla aynı ölçüde 30 santim uzunluğunda. 2 tane de bakın şu şekilde önceden bir miktar ip kestim. Şimdi bunları kullanacağız. İpimi aldım. Alttan bu şekilde birazcık daha fazla bırakacağım burada. Bakın bu şekilde alttan ipimi yukarı doğru kartona sardım. Bakın burası bizim yukarı sardığımız yer. Her yukarı çıkışta bir sayacağız. Bakın bir, yukarı çıktım 2. Tekrar sardım, yukarı çıktım ve 3. Bu şekilde ben 10 defa sardım. Burada askının daha ince olmasını isterseniz buradaki ip sayısını azaltıp daha kalın olmasını isterseniz de arttırabilirsiniz. Tekrar bir tur tekrar sardım, yukarı çıktım ve 4. Bu şekilde 10 defa sarıp geliyorum. 10 defa sardım. Şimdi buradaki 2 tane biz ip kesmiştik. Bunları kullanacağım. Şimdi şu şekilde ipimi, yumaktan gelen ipim burada bekleyecek. Şimdi bu kısa ipimi ikiye katlayacağım. Bakın ikiye katladım. İplerin arasından bakın ipimi ikiye katladığım için buradan alttan ipimi çıkarttım. Şimdi buradaki yaptığım halkanın içinden bu ipi çıkartıyorum. Tam kenar noktasına getirip bakın bu ipi buraya sabitliyorum. Bakın sıkıştırdım iyice burayı. Açılmasın diye. Şimdi aynı şekilde diğer tarafa da yapacağım. Diğer kısa ipimi de aldım. Tekrar bunu ikiye katladım. Burada bir halka yapmış oluyoruz. Altından, iplerin altından bu halkayı buradan çıkarttım ve arasından ipimi burada geçirdim. Bakın ipimi bu noktada bu şekilde düğüm atıyorum burada. İyice sıkıştırıyorum bu noktayı. Ve şimdi artık kartondan ipimi çıkartabilirim. Bakın bu şekilde ipimi çıkarttım. Bu kısa iplerimizi şu an çıkartmayacağız. En son çantamıza dikerken çıkartacağız. Burada kalacak. Şimdi buradan yumaktan gelen ipi şu şekilde bakın aşağıya doğru aldım. Parmağımla bakın tutuyorum. Burada bir halka oluşturdum. Şimdi buradan bakın kenardan itibaren buradan sarmaya başlayacağım. Bakın dikeceğim noktayı birazcık burada 1 santim kadar pay bırakıyorum. Buraya sarmayacağız. Buradan itibaren düzgün bir şekilde iplerimiz üst üste denk gelmeyecek şekilde saracağız. Burada çok gevşek sarmayalım. Bakın iplerim üst üste denk gelmeden iplerimi sarıyorum.
Biraz sardıktan sonra bakın elimle ittiriyorum. Buradaki arada boşluk varsa bunu burayı sıkıştırmış oluyorum. Devam ediyorum. Tekrar elimle ittiriyorum ve açıklık kalmayacak şekilde sarma işlemini yapıyorum. Bu şekilde devam edelim. Askının sonuna kadar gelelim. Sonuna kadar sardım. Şimdi burada düğüm atacağım. Bakın dikecek kadar burada yine bir pay bıraktım. Ve buradan bakın şu şekilde parmağımla tuttum. Burada bir halka oluşturdum. Ve bu halkayı tam buradaki kenarına getirdim. Ve şimdi bu halkayı şu şekilde sıkıştırıp burayı çıkmamasını sağlıyorum. Şimdi bu şekilde kulpumuzu tamamladık. Burada dikecek kadar pay bıraktım. Ve şimdi burada şu şekilde elimizde şekil vereceğiz. Şekli verdim. Sırada çantamızın kulpunu dikeceğiz. Ben diğer tarafa diktiğim için tam onun üzerine koydum. Burada bir aparat takacağım. Şimdi burada ölçü vermek istiyorum sizlere. Kenarlardan bakın tam çantamı ortalıyorum. Kenarlardan bakın tam 8,5 santim sağdan ve soldan pay bıraktım ve bir de orta açıklık kısmında ölçüsü bakın burası da tam 12 santim. Şimdi burada ben ip bıraktığımız yeri burayı diktim çantanın iç tarafından, diğer tarafta ip bırakmamıştık. Burada geniş uçlu iğneye ipimi taktım. Biraz çantanın iç tarafından sağlamlaştıracağım, ipimi yürüteceğim. Şimdi bakın tam bizim burada orta kısmında tam burada orta noktadan iğnemi batıp çantanın diğer tarafına doğru iğnemi çıkarttım. Hemen yanındaki nokta ve kulpun tam yan tarafından tekrar buradan çıkıyorum. Yine aynı orta noktadan tekrar iğnemi çıkarttım. Şimdi tekrar buradan iğnemi çıkarttım. Önce sağ tarafı dikiyorum, daha sonra da sol tarafı dikeceğim. Burası bu kadar yeterli. Şimdi diğer sol tarafa geçiyorum. Bu tarafı da dikip sağlamlaştıracağım. Bakın hep aynı orta noktadan dikiyorum. Burada bizim ipimiz vardı. Bu ipi artık çıkartabilirim. Askımı burada diktim. Çantanın iç tarafından biraz ipimi yürütüp sağlamlaştıracağım. Bu şekilde kulpumuzu diktik. Şimdi
sırada çantanın uzun askısını yapacağım. Ben burada uzun bir ip kestim. Her biri 2 metre uzunluğunda 9 tane burada ipim var. Bakın şöyle göstermek istiyorum. 2, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ipimiz var. Her bir ipimiz 2 metre uzunluğunda olacak. Bakın uzun bir ip var. Şimdi burada örgü yapacağız uzun askısı için. Şu şekilde burayı bir düğüm atacağım açılmaması için. Arasından bu ipleri geçirip buradan bir düğüm atacağım. Burayı sağlamlaştırdım. Şimdi üçer üçer iplerimizi ayıracağız. Örgü yapmak için bakın ilk önce 3 tanesini bir ayırıyorum. Bakın bu şekilde üçer üçer iplerimi ayırdım. Şimdi ilk önce örgü yapmak için en soldakini bir yanına alıyorum. Ve en sağdakini de tam ortaya aldım. Tekrar en soldakini ortaya aldım. Ve sağdakini ortaya aldım. Örerken de çok böyle sıkı örmeden biraz gevşek olması gerekiyor. Gevşek şekilde burada 2 metre uzunluğunda ipler bırakmıştık. Sonuna kadar örgümüzü yapalım. Çantamın askısını ben ördüm. Bitmiş hali 115 santim yapacağım. Burada istediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. Ben kendime göre ayarlamasını yaptım. 120 santim de yapılabilir. Ucuna ben halka taktım. Aynı zamanda elde tutmalık da istediğim için çantayı çıkarabilir askı yapmayı tercih ettim. Şimdi bu şekilde bitmiş hali 115 santim olacak. Burada 4-5 santim kadar fazladan ördüm. Burayı ikiye katlayıp uç tarafta bir halka oluşturacağım ve daha sonra burada yuvarlak halka içinden geçirip çantama sabitleyeceğim. Bu şekilde yapacağım. Dediğim gibi isterseniz bunu yapmayabilirsiniz. Bitmiş hali 115 santim veya 120 santim de yapabilirsiniz. Kenarlardan çantanın iç tarafından dikip sabitleyebilirsiniz. Bitmiş halini şu şekilde yapacağız. Ucuna düğüm atacağım. Bakın buradan ipim de bu kadar arttı. Çünkü herkese göre örme sıkılığı değiştiği için burada fazla fazla ipimizi bırakmış olduk. Şimdi buradan bir düğüm atıyorum. Halka yaptım. Bakın burayı asılıp iyice düğüm attım. Kalan ipimi ben burada kopartacağım. İsterseniz bu kalan ipinizle çantaya püskül de yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi ben bunu düğüm attığım yere bakın şöyle bir halka yapacak şekilde ikiye ucu katladım. Şimdi buradan bir dikiş atacağım. Tam buradan orta ördüğümüz yerden buradan bir düğüm atacağım. Dikişimi burada yaptım. Burada ipimi kopartabilirim. İplerimi temizledim. Bu şekilde bir halka yaptık. Şimdi buraya halkayı
takacağım. Evet, bu şekilde taktım. Daha sonra çantanın kenar kısmına halkamızı buraya takacağız. Bu şekilde çantamızı tamamlamış olduk. Çantamızı tamamladık. Çantanın içini göstermek istiyorum. Ben içine astar yaptım ve orta kapanma yerine çıt çıt diktim. Bakın bu şekilde. İsterseniz astar da yapmayabilirsiniz. Orta kapanma yerine çıt çıt veya fermuarda dikilebilir. Bu şekilde. Ben astar olarak dak keten kumaş kullandım. Daha önceki videolarımda çanta astar yapımını paylaşmıştım. Astar yapacaklar için bu videonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. İsterseniz oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bakın bu şekilde. 2 tane bakın cep yaptım. Harika bir çanta oldu. Çantanın son bitmiş halinin ölçülerini paylaşacağım ve ne kadar ip kullandığımın bilgisini vereceğim. Çantanın eni, ağız kısmından ölçtüğüm zaman eni 30 santim, boyu bakın boyu da 22 santim. Çantanın derinlik 9 santimde derinlik var. Toplamda ben 200 gram kağıt ip kullandım. Yapacaklara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz olarak kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram adresinden beni takip etmek isterseniz videoların açıklama kısmına linkini ekliyorum. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Yaptığınız çantalı Instagram adresinden beni etiketleyerek gönderirseniz çok sevinirim. Videolarımı beğenmeyi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir başka videoda görüşünceye dek hoşça kalın.